Soru cevap yayınıyla daha karşınızda olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu yayınımızda hem hayata dair hem sizlerin de yakından ilgilendiği konulara çok da detaya girmeden değindik diyebilirim. Reenkarnasyon, yaşam, dostluklar, ilişkiler, kısacası hepimizden bir şeyler. Hadi o zaman sohbetimize başlayalım. Bir önceki soru cevabımızda reenkarnasyona inandığınızı söylemiştiniz. Bunu birazcık açabilir misiniz? Yani reenkarnasyonu tam olarak bilmeyen insanlar da var. İnanan insanların yaklaşım ve bakış açısı ne bu duruma? Sizden duymak istiyoruz bunu. Peki, ben şuna inanmıyorum ki bir insan, bir ruh bir kere geliyor, ondan sonra da bir daha gelmiyor. Giden şey zaten ruhumuz, beden mühim değil. İnanıyorum ki ruh geri geliyor, geri gelmesinin sebebinin de şu olduğuna inanıyorum. Burada işini tamamlayamamış, yani evrilmemiş bir ruh tekrardan gelme durumuna geçiyor diye inanıyorum ve buna çok inanıyorum. Çünkü eğer hepimiz bir kere için burada olsak aynı şeyleri yaşar, aynı şeyleri, tecrübeleri yaşardık. Halbuki hepimizin tecrübesi bu yolda değişik ve o değişikliği de ben kabul ediyorum. Çünkü öğrenmemiz lazım gelen bir şey olduğu için, bazen acı da olsa, bazen harikulade şeyler de olsa, bunların bu sefer öğrenmemiz gereken şeyler olduğuna inanıyorum. Böyle, benim inancım bu. Hayata, geleceğe dair korkularınız var mı hiç? Korkunun ecele faydası yok. Hayır, çok yok. Geleceğe tabii ki var, şöyle var. Dünyanın geleceği artık söz konusu, ne olacağını bilmediğimiz bir durum. Plus tabii ki benim memleketimde de bir takım şeyler daha oturmadı ve oturmamış olması beni çok endişelendiriyor ve üzüyor. Endişelerim bunlar. Şahsıma ait bir endişem yok. Çünkü ben şuna inanıyorum, bir de reenkarnasyona inandığım gibi şuna da inanıyorum ki biz neyi yaşamamız lazımsa bu sefer onu yaşayacağız. İyi veya kötü. Buna çok inanıyorum. Ve onun için yaşayacağız. Peki karmaya inanıyor musunuz? Ona da inanıyorum, evet. Karma'yı ben şöyle tercüme ediyorum. Evrene gönderdiğin her şey sana geri döner. İyi veya kötü. Onun için evrene gönderdiğimiz mesajlara çok dikkat etmemiz lazım. Ve onu daima düşünmek lazım. Çünkü daima geri dönüyor. İyisi de, kötüsü de. Karma da bunun gibi bir şey. Yani benim için. Burada neyi yaşarsan, ne yaşarsan yaşa muhakkak bir cevabı var. Evrenin sana verdiği bir cevap var. Onun için dikkat edelim diyorum, başka bir şey demiyorum. Çünkü hayat bir boomerang diye bir oyun var ya, evet. Atıyorsun, aynen. sana geri geliyor. Dönüyor. Aynı o benim için. Benim inandığım şekil. Ülke olarak da, dünya olarak da aslında zor bir dönemden geçiyoruz. Çok. Herkes bir arayış içerisinde maalesef ki. Maalesef. Buna rağmen sizin hayata umutla baktığınızı görebiliyoruz hepimiz. Evet. Bunun formülü ne peki? İşte bu benim dediğim şey, biraz evvel söylediğim şey. Yani oturup da bir şeyi beklemenin manası yok. Hayat her gün, başladığı gün, bir kere nefes alarak başladığınız gün bir gün sizin için, yani hepimiz için ve o günü iyi değerlendirmemiz lazım. Ben umudumu hiç kesmiyorum, hiçbir zaman, hiçbir şeyden. Her şey her an değişebilir ve çok güzel şeyler olabilir. Tamamen iyi bakmasına bağlı bir insan. İnsanın burada şey de giriyor galiba, müsbet ve menfi. İyi gözle düşünmek, iyi ruhla düşünmek ve çok iyi olmayan ruhla da düşünmek. Ben inanıyorum ki
hayata güzel bir gözden, güzel bir pencereden bakarsanız daima güzeli geri çekersiniz. İnandığım çok şey var. Onun için böyle bu detaylara girmiyorum ama evet böyle umudumu kırmıyorum hiçbir zaman. Neyse çünkü şuna çok inanıyorum. Neyi yaşamamız lazımsa şu sırada onu yaşayacağız. Bitti. Neticesi ne olursa olsun. Onu hepimiz yaşayacağız. Yapılacak bir şey yok. Geçtiğimiz günlerde bir tweet okudum ve çok dikkatimi çekti. Size de sormak istiyorum bunu. Dünyaya Semiramis Pekkan ismi ve soy ismiyle gelen birinin fakir ve kötü bir hayat yaşıyor olabilmesi imkansız. Çünkü isminden zaten zenginlik, güç ve kudret akıyor diye biri tweet atmış. Evet. Allah Allah, neredenmiş o? Yani niye ismimde böyle bir güç varmış? Hiç alakası yok. Benim de çok sıkıntılı günlerim oldu. Ben daha önceki konuşmamda da biraz anlatmıştım sana. Tabii ki çok sıkıntılı, çok ihtiyacım olduğu devirler oldu. Öyle bir şey yok. Ama kim görüyorsa bunu çok teşekkür ederim. İnşallah öyle olur, hep öyle olur. Ama ben şikayet etmiyorum. Yaşadığım hiçbir şeyden şikayet etmiyorum. Çünkü onlar da bana birer öğretiydi. Beni bugün ben yapan şeyler, dün yaşadığım şeyler. Onun için hiç problem etmiyorum böyle şeyler. Son evliliğiniz Gulu Bey'in Hintli olmasıyla beraber sizin aslında kültürel olarak da bir farklılık yaşadığınızı gözlemleyebiliriz. Siz nasıl bir farklılık yaşadınız, nasıl bir süreç deneyimlediniz o dönemde? Çok zıt bir şey olmadı. Gene ikinci eşimin Gulu olmasını istememin sebeplerinden biriydi. Ne olursa olsun bize çok daha yakın aile anlayışları, çok yakın. Yani aslında bir Türk kadınıyla bir Hintli kadını çok ayıramazsınız bir seviyedeki. Onun için aile anlayışları, çok aileye bağlı bir millet. Onlar beni cezbetti. Hayır, kültürel bir şok yaşamadım. Yaşamadım. Ama benim için tecrübe oldu. Çünkü hiç bilmediğim bir memleket hakkında inanılmaz tecrübelerim oldu. İnanılmaz seyahatlerim oldu. Müthişti. Rüya gibiydi yani. Peki bu seyahatler demişken yurt dışında çok ülke gezdiniz, çok şehir gezdiniz. Hiç böyle unutamadığınız ve çok dikkatinizi çeken bir olay oldu mu? Yani atıyorum birinin davranışı, bir gördüğünüz bir şey, böyle aklınızda kalan hiç unutamadığınız, vay be dediğiniz bir şey hiç oldu mu bu seyahatlerinizde? Şu anda hiç öyle bir şey aklıma gelmiyor. Hayır. Yani bir kültürel çatışma manasında. Evet. Hayır. Çünkü yani ben çok açık bir insanım. Yani değişik kültürlere, değişik insan davranışları beni hiçbir zaman çok şaşırtmıyor. Çünkü herkesin bir geçmişi ve o geçmişten getirdiği bir takım şeyler var. Onun için kültürel şeyler beni hiç şaşırtmadı. Hiç. Olmadı öyle bir şey yani. Çok merak edilen sorulardan bir tanesi Semiramis Pekkan Türk dizileri izliyor mu? Ve izliyorsa da hangi dizileri izliyor? Bunu öğrenmek isteyen takipçileriniz var. Bir ara pandemide deli gibi dizi izledik değil mi? Doğru. Şimdi çok vaktim olmuyor maalesef. Çünkü ben bizim dizileri çok beğeniyorum. Bizde çok kabiliyetli gençler var. Çok iyi yapımcılar var. Yani biz aslında çok büyük değerleri olan bir milletiz. Ona ben çok inanıyorum ve çocukları hakikaten canı gönülden tebrik ediyorum. İnanılmaz şeyler yapıyorlar. Evet, diziler var öyle ama her sene değişiyor. Hangisini söyleyeyim şimdi ben? Bu şeyi beğeniyorum ben. Buğdaycıoğlu. Gülseren Buğdaycıoğlu'nu çok beğeniyorum ve izliyorum. O Masumlar Apartmanı olsun. Bana ilk izlediğimde dediler ki niye izliyorsun bunu? Çok depresif, şu bu filan. Dedim ki niye izliyorum biliyor musunuz? Ben burada yalnız kendimi değil, kendimden de parçalar görüyorum. Ve herkesin hayatından bir takım parçalar var.
Gülseren Hanım'ın yazdığı kitapların dizi haline gelmesinde aslında o gözle bakarsanız çok hayatımızda olan şeyler var. Çok uçlar da var tabii. O uçları anlatmak için ama bütün etrafındaki karakterlerin de, ki orada hepimizden bir parça var ve hepimizin yanlışları, doğruları. Ben öyle bakıyorum o dizilere. Yani nerede nasıl yanlış yapıldığı zaman ne olur, nerede doğru bir şey yapıldığı zaman nereye götürür. Onun için iyi dizileri seyretmek bana zevk veriyor. Yani bu böyle ben vakit geçiriyorum, ne de güzel vakit geçiriyorum, çekirdeğimi de çıtırdatıyorum. Öyle izlemiyorum ben. Biraz daha görmeye çalışarak izliyorum diyeyim. Onun için var öyle diziler. Evet. Ben şeyi de çok beğeniyorum. Yargı'yı da çok beğeniyorum mesela. Başka neyi beğeniyorum bakayım? Vallahi çok güzel diziler var. Şimdi aklıma gelmiyor isimleri ama sevdiğim diziler var yani. Ve keyifle seyrediyorum. Sizin estetiğe olan yaklaşımınızı merak ediyorum ama öncesinde şunu sormak istiyorum. Bir Sor röportajınızda bunu çok güzel ifade ediyorsunuz ve birçok sayfada da yayınlanmıştı bu. Şöyle bir şey söylüyorsunuz. Ne kadar dışınızı değiştirip güzelleştirseniz de içiniz güzel olmadığı sürece karşı tarafa yansıyacak hiçbir şey yok demiştiniz. Bravo, öyle diyorum. Hala öyle diyorum. Bu gerçekten, yani bunun bu kadar estetikle insanların sürekli kendilerini değiştiriyor olmaları, fiziksel özelliklerini sürekli değiştiriyor olmaları nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl bakıyorsunuz şu anki gençlere ya da şu anki süreçte insanların bu kadar estetikle yakından ilgileniyor olmasına? Şimdi insan yaş aldıkça tabii birçok kadın, hepimiz, ben dahil olmak üzere, o yaş almayı görüntü olarak sevmiyor olabiliriz. Ve ben de bunu sevmeyenlerden biriyim. Ben de lazım olduğu zaman ne yapmak lazımsa abartıya kaçmadan yapan ve yapabilen bir insanım. Onun için benim estetiğe karşı olmam mevzu bahis değil. Şimdi o biraz evvel söylediğin şeyi sonunda tekrar edeceğim. Gel gelelim. Bana sorarsanız, bu benim fikrim. Doğrudur, yanlıştır. Gençlerimizin bu kadar erken bu estetik görüntüye önem vermeleri beni çok üzüyor. Çok üzüyor çünkü eğer yani 20 yaşında, 25 yaşında bir genç çocuk buralara, bu yollara düşerse sonra ne olacak? Çünkü mümkün değil o periyotta yanlış yapmamak. Çünkü devamlı, o da bir şey gibi, dövme gibi. Bu da bağımlılık yapan bir şey. Ay daha iyi oldu, belki daha iyi olacağım derken çok bozulanı da, çok genç yaşta çok bozulanı da hepimiz görüyoruz. O çok üzücü bir şey. Hakikaten çok üzücü bir şey. Ama buna mukabil bir kadının kendini temiz tutması, biraz yardım alması, estetik yaptırması, botoks yaptırması dozunda ama. Hiç bana yanlış gelmiyor. Hiç yanlış gelmiyor. Yaptırabilenin yaptırması lazım. Güzel bir şey çünkü. Niye yapıyorsun? Daha hoş görünmek için yapıyorsun. Tek problemi abartmak. Abarttığın zaman, başka biri olmak istediğin zaman iş orada bitiyor. Ve tekrar ediyorum, ne zaman söylemişsem onu, o söylediğim şey hakikaten çok önemli. Bir insanın içi güzel olmadığı zaman istediğin kadar estetik yaptır. İstersen yüzünü al, arkaya çevir. Hiçbir faydası yok. Çünkü güzel bakmayan bir gözle bakıyorsan sen hayata ve insanlara ve hayvanlara, senin için güzellik diye bir şey olamaz. Estetik için söyleyeceklerim bu kadar.